Merhaba, bugün size Brezilya'daki sağlık sisteminden bahsedeceğim. Brezilya'da SUS kaydı nedir? Brezilya'da sağlık ocağına nasıl kayıt olunur? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak SUS kaydından başlayayım. SUS kaydı burada Brezilya'da sağlık sistemine kaydınız anlamına geliyor. Bu kayıt sayesinde burada sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Sağlık ocağına gidebilirsiniz, hastanelere gidebilirsiniz. Aşı sistemine kaydolursunuz. Olduğunuz aşılar Brezilya'daki sağlık sisteminde görüntülenebilir. Bunun gibi faydaları var. Burada bazı ilaçlara ulaşabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Bazı ilaçlardan da indirim alabiliyorsunuz. Bizim konumuz hamile kadınlar olduğu için hamile kadınların ve bebeklerin sağlık takiplerinin yapıldığı sistem aslında SUS sistemi oluyor. Bunun ne gibi faydaları var? Mesela aşılar bu sisteme işleniyor. Artık kalıcı olarak orada kalıyor. Hangi aşıların olduğu ve olması gerektiğini bu sistem üzerinden takip edilebiliyor. Farklı bir sağlık ocağına gitseniz de artık kaydınız bu şekilde devam ediyor. Çocuk için de çok önemli bu. Peki SUS kaydı nasıl olur? Yani sağlık ocağına nasıl kayıt olabilirsiniz? Siz buraya ilk geldiğinizde zaten bir adresiniz oluyor. Bir evde konaklıyorsunuz. Bu konakladığınız adrese bağlı olan sağlık ocağına gitmeniz gerekiyor. Çünkü Brezilya'da sağlık hizmetleri adrese bağlı. Bu Türkiye'de de bu şekilde. Sizin mahallenin, sokağınız hangi sağlık ocağına bağlıysa siz oraya gidiyorsunuz. Burada da öyle. Hangi mahalleye bağlıysanız, hangi muhite bağlıysa adresiniz, oraya bağlı olan sağlık ocağına gitmeniz gerekiyor ki bu çok önemli bir detay. Yoksa farklı bir sağlık ocağı muhtemelen sizin sağlık kaydınızı yapmayacaktır. Adresinizin bulunduğu sağlık ocağına sizi yönlendirir. Bu da bir zaman kaybına sebep olur. Zaman kaybetmemeniz için direkt adresinize bağlı olan sağlık ocağına gitmenizde fayda var. Sağlık ocağına gittiğinizde sizden istenecek olan temelde 3 tane bilgi var. Bunun bir tanesi CPF, bir tanesi pasaport bilgileriniz, bir tanesi de tabii ki de adres bilginiz. Aslında en önemlisi burada adres bilginiz. CPF'iniz olmasa da sağlık kaydı olabiliyorsunuz fakat böyle bir şey denemeyin. CPF burada çok önemli. Biz ilk geldiğimizde 2023 yılında çok fazla önemli değildi CPF sağlık bakımından. Çünkü CNS denilen size bir numara veriyorlar siz SUS kaydı olduğunuzda. Bu numara üzerinden bütün işlemleriniz ilerliyordu. Adres bilginiz yeterli oluyordu fakat bu aşamada CPF ile CNS numarasını artık Brezilya hükümeti birleştiriyor. Belli ki ilerleyen zamanlarda belki bu CNS numarası komple kalkacak. Sadece CPF numaranız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz ve belki de CPF'inizi aldığınızda artık sağlık ocağı kaydınız da bir şekilde hallolacaktır. Bunun belirtileri kimlikte olmaya başladı. Şimdi kimlik mevzusuna girmeyeceğim. Bir de yeni kimlik hakkında güncel bilgi vermek için ayrı bir video çekeceğim. Kimlikle ilgili bilgileri o ayrı videoda daha ayrıntılı anlatırım. Yoksa konu çok kopup gidiyor. Şimdi su sistemine geri dönelim. Dediğim gibi önceden 2023 yılında biz ilk geldiğimizde CNS numarası veriyorlardı. SUS kaydı yapmış oluyorduk. Sağlık ocağına ve hastaneye gidip sağlık hizmetlerini alabiliyorduk. Şimdi biraz daha CPF'e yönelmiş durumdalar. Adres bilgisi, CPF numaranız ve kimliğiniz ya da pasaportunuzla artık Brezilya'da sağlık sistemine çok kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Hatta biz bugün sağlık ocağına uğradık. Bu videoyu aslında ben sağlık ocağında çekmek istemiştim fakat oradaki ortam müsait olmadığı için daha sessiz sakin bir yere gelip bu bilgileri vermek istedim. Brezilya'ya doğum amaçlı gelmek isteyen çiftlerin en fazla sorduğu sorulardan birisi bu sağlık sistemine kayıt ve sağlık sisteminin nasıl olduğu hakkında. Arkadaşlar sağlık sistemine kayıt çok kolay. Ya, o kadar kolay ki ilk gittiğinizde hiç Portekizce konuşmadan bile bunu halledebilirsiniz. Yani dediğim gibi sus kaydı yaptırmak gerçekten de çok kolay. Bunu gözünüzde büyütmeyin lütfen. Buraya geldiğinizde ihtiyacınız olan şey adresinizin olması, CPF'inizin olması, bir de pasaportunuzun yanınızda olması lazım. Bu kaydı yapacak olan kişi sizden bunları isteyecek. Tabii ilk girdiğinizde sizin bir şeyler söylemeniz lazım. Çok basit bir Portekizce ile bunu halledebilirsiniz. Hatta benim size tavsiyem sağlık ocağına gitmeden önce birkaç cümle Portekizce ezberlemeniz. Çünkü sizin söyleyeceğiniz birkaç cümleyle bu sağlık hizmetleri başlayacak. Sağlık ocağına gittiğinizde direkt translate'i göstermek yerine gostaria fazer meu cadastro no SUS ifadesini kullanmanız ya da daha kısası preciso
kadastro, no, sus demeniz bu işlemleri başlatacaktır. Söyleyeceğiniz birkaç sihirli cümleyle bu işlemleri çok hızlı bir şekilde kendiniz başlatabilirsiniz. İyi günlerle mesela merhabayla başlayın. Devamı çok hızlı gelecektir. Çünkü karşıdaki insan sizin ne kadar Portekizce bildiğinizi anlamayacak. Fakat siz bu işi tetikleyecek kelimeleri söyleyebilirsiniz. Her gittiğimizde özellikle Ayşe Portekizce'de gayet iyi. Bütün sağlık terimlerini de daha öncesinde bildiği için hiç zorlanmıyor. Biz artık hiç translate kullanmıyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı kendi Portekizcemizle halledebiliyoruz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Böyle çok derin Portekizce bilginize ihtiyacınız yok ama ihtiyacınızı görecek kadar muhakkak öğrenmeniz gerekiyor. Çok faydası oluyor. Çünkü translate tutmakla bunu sizin söylemeniz arasında çok büyük fark var. Çok güzel etkiler göreceğinize eminim. Bunun dışında mesela sağlık sistemine kayıt oldunuz diyelim ilk gün. CNS numaranızı yani sus numaranızı aldınız. Belki aynı gün içinde hemşireyi göreceksiniz siz. Orada size bir tane de Türkiye'deki eski sağlık karnelerini andıran bir karne verecekler. Bu da sizin hamilelik takip formunuz diyeyim ben onu. Orada işte kan tahlilleriniz yapılacak, aşılarınız yapılacak. Daha önce olduysanız aşılarınız sizin o CNS numaranızda işlenecek ve artık tamamen Brezilya hükümetinde, sağlık sisteminde ilerleyen bir birey olarak sisteme kayıt olacaksınız. Brezilya'nın sağlık kurallarına göre artık aşılanıp ona göre tedavi ve test olacaksınız. İlk geldiğinizde kan testi, idrar testi, diş muayenesi bunlar fix. Bunları herkese yapıyorlar. Bebeği kontrol ediyorlar, kalp atışını dinliyorlar, mezura ile ölçüyorlar. Burada çok fazla şey yollamıyorlar. Ultrasona çok fazla yollamıyorlar. Bir de sağlık ocakları Türkiye'dekilere nazaran teknolojik donanım olarak çok 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 iyi değil. Bazı sağlık ocakları gerçekten de çok iyi. Bazıları bina olarak biraz eski olabilir. Fakat buraya geldiğinizde lütfen binaya takılmayın. Önemli olan içerideki aldığınız sağlık hizmeti. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İnsanlar çok güler yüzlü ve çok yardımsever. Bunu birçok kişi teyit etti. Hatta burada sağlık hizmetiyle ilgili tecrübesi olan arkadaşlar varsa geçmiş dönemde aşağıya yorumlarda kendi deneyimlerini yazarlarsa başkalarına da ışık tutmuş olurlar. Başkalarına yardımcı olabilirsiniz bu şekilde. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Türkiye'den buraya bakınca kafada bir şeyler hayal edebilmek için bazı donelerinizin olması lazım. Bir şeyleri görmeniz lazım. Bu yüzden ben sağlık ocağına gittiğimde biraz video çektim etrafı gösteren. Bu da size inşallah bir ışık olur. En azından kafanızda canlandırabilirsiniz. En azından bina nasıl bir yer diye. Tabii 2023'te çektiğimiz videolarda daha fazla hemşireler de görünebiliyor. Ayşe'nin nasıl muayene olduğu da görünüyor. Ayşe'nin doğumu çok yaklaştı. Eğer zamanımız olursa bu ikinci çocuğumuzda da yine bazı videolar çekmeyi deneyeceğiz. Ama gerçekten de bu vlog şeklinde olan videolar çok kolay olmuyor. Çünkü benim Ayşe'nin yanında olmam gerekiyor. Bir yandan çocuğumuzla ilgilenmem gerekiyor. Bunları yönetirken bir de video çekmek gerçekten de çok büyük külfet oluyor. Bir bakımdan da insanlara bunu göstermek de istiyorum. Bu yüzden doğum öncesi çekebildiğim kadar video çekip sizinle paylaşacağım. Burada sağlık hizmetleri çok hızlı ilerlemiyor. Buna hazırlıklı olun. Brezilya'da sıra beklemeye de hazırlıklı olun. Burada insanlar çok yavaş hareket ediyor. Buna da hazırlıklı olun. Türkiye'deki gibi hemen böyle hızlı olsun, çabuk olsun moduna girmeyin. Buraya geldiğiniz anda yavaşlığın normal olduğunu bilerek gelin. Çok daha rahat edersiniz. Hatta biz uzun süre artık Brezilya'da kaldıktan sonra biz de yavaşladık ve artık çok da bazı şeyleri acele etmiyoruz. Bazen randevumuz geliyor, sağlık ocağına gidiyoruz fakat doktorun olmadığı oluyor. Hiç bozulmadan dönüp başka işlerimizi hallediyoruz. Bu tür şeyler olabilir. Siz de ilk geldiğinizde çok fazla ufak tefek şeylere takılmayın. Önemli olan çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Buna odaklanırsanız çok daha mutlu ilerlersiniz. Bir de arkadaşlar Türkiye'deki alışkanlıklarınızı bırakın da gelin. Mesela doktoru darlayıp da sürekli ultrason istiyorum tarzında bir istekte bulunmayın. Çünkü burada ultrason normal değil. Ultrason istiyorsanız ya bebeğin hareket etmemesi lazım, ya kanama gelmesi lazım ya da su gelmesi lazım tarzında algılıyorlar burada. Bir de burada normal doğumu normal görüyorlar. Sezaryen onlar için ağır bir ameliyat anlamına geliyor.
Bu yüzden burada algı bu şekilde. Lütfen bunları bilip de gelin. Burada doktor eğer size ultrason randevusu verdiyse bu bebeğin önemli haftalarında organ takibi için, boy kilo takibi için olan standart takvimine göre veriyor. Türkiye'deki gibi her hafta gidip de ultrason olayı burada yok. Normal karşılanmıyor. Buna ilk başta biz de şaşırmıştık. Hatta ilk çocukta bayağı şaşırdık. Şimdi doktorumuzun verdiği ultrason randevularının dışında biz sadece 2 kere özel kliniğe gidip ultrason yaptırdık. Bu tamamen kendi isteğimiz doğrultusunda oldu. Ondan sonra başka hiç yapmadık. Fakat ilk çocukta Türkiye'de hemen hemen her hafta ultrasona gidiyorduk. Burada onun çok da gerekli olmadığını öğrenmiş olduk. Belki de ikinci çocuğun verdiği rahatlık da olabilir diyebilirim. Doğumun artık son haftalarında sizi hastaneye yönlendiriyorlar. Bu da sağlık ocağına bağlı olan hastane oluyor ya da adresinize en yakın olan hastane. Bu hastaneler genelde özel doğum hastaneleri oluyor. Doğum birimi olan hastaneler oluyor. Böyle alelade bir hastane olmuyor. Bir de şu bilgi çok önemli arkadaşlar. Sizi sağlık ocağı bir hastaneye yönlendirdi diye muhakkak o hastanede doğumu gerçekleştirmeniz gerekmiyor. Sizin istediğiniz herhangi bir hastaneye gidip doğumu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü doğum olayı burada tamamen acil bir durum olarak görülüyor ve siz acil durum vakası olarak doğuma giriyorsunuz. Bu da istediğiniz hastanede doğumu gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Tüm bu sağlık hizmeti süreçlerinde sizin yapabileceğiniz en önemli şey güler yüzünüzü takınmak, saygı ve sevgi çerçevesinde bu işlemlere devam etmeniz. Çünkü şunu unutmayın, biz buralarda misafiriz ve buradaki insanlar tüm iyi niyetinle, güler yüzünle, yardımseverliğiyle bize yardımcı oluyorlar. Bunları gerçekten de severek, isteyerek yapıyorlar. Bunu hissediyorsunuz. Buna da siz aynı şekilde karşılık verirseniz, yani güler yüzünüzle, emin olun çok daha keyifli, çok daha güzel zaman geçireceksiniz. Bu bırakacağınız güzel izlenim sizden sonraki geleceklere de muhakkak ki yardımcı olacaktır. Ayşe'nin 2023 yılında doğum yaptığı hastaneye maalesef daha sonradan çok fazla gelen olmuş ve oradan bazı şikayetler duyduk. Size tavsiyem artık o hastaneye çok fazla müracaat etmemeniz yönünde. Çünkü bazı istenmeyen durumlar olmuş maalesef. Bu yüzden size bir hastane önerme kısmında şu hastaneye gidin muhakkak şeklinde bir hastane tavsiyesinde en azından burada bulunmayacağım. Burada Brezilya'daki herhangi bir hastane zaten yeterince iyi ve yeterli. Şu anda bu konu hakkında söyleyeceğim başka bir şey aklıma gelmiyor. Sizin sorularınız varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bu bilgiye ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu videoyu yollamanızı ve bana destek olmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi lütfen yazın, beğenin ve bir sonraki videoda görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi sağlık kaydını hallettiğimize göre bir sonraki videoda pasaport yenilemeden bahsedeceğim. Bizim oğlanın ilk pasaportunun süresi doldu. Şimdi ikinci pasaportunu alacağız. Onu da ayrıntılı bir şekilde bir sonraki videoda anlatacağım. Daha sonraki videolarda da yeni tip kimlikle ilgili bir video yapacağım. Daha önce farklı bir kimlik tipi vardı. Şimdi elektronik kimliğe geçildi. Çok fazla konuyu uzatmadan bir sonraki videoda bunları da anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.